Arap nüfusun sürülmesi ve bölgelerin Kürtleştirilmesi. Eğer çatışma genişlerse Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale eder diye düşünüyorum. Şimdi oradaki petrol bölgelerini PKK-PYD için çok yani ciddi bir gelir kaynağı. Bir koalisyon, bir Suriye halklarının organizasyonu havası yaratmaya çalışıyor da bu palavra. Bu YPG'nin ta kendisi. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Nazif. Hocam GZT Teknofest standındayız. Burada ciddi bir alaka var hem GZT'ye hem size. Biz de burada hazır buluşmuşken, ekip de buradayken istihbarat konuşmaya devam edelim istedik. Evet. Kitabınızı imzalatmak isteyenler, Sağ olsunlar. selam vermek isteyenler ortalık karıştı ama benim dikkatim başka bir şey çekiyor. Evet. Bu gözlük. Efendim bu gözlük biraz eski bir gözlüğe benziyor. Evet. Nedir hikayesi? Valla bu gözlük 20 yıldır benimle. 20 yıl. Evet ama yani 15 yıllık meslek hayatımda ilk yurt dışına çıktığımda aldım bu gözlüğü. Bende hatırası çok. Hocam neler görmüştünüz? Bu gözlük benimle beraber birçok şeyi gördü. Takayım da. Lütfen hocam. Şöyle. Ya bu gözlük kaybolursa falan çok üzülürüm maşallah diye Hocam şöyle. gözümüz gibi bakacağız. Gözümüz gibi bakıyorum böyle. Hatırası büyüktür. Hatırası büyük, yakışıyordu hocam. Bu ikisi bir araya gelince de zaten özel ve değerli bir ürün olmuş Evet. oluyor. Burak hocam, bugün aslında birkaç gündür devam eden bir meseleyi masaya yatıralım istedik. Arap aşiretleri ve YPG Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor'da çatışıyor. Evet. Türk Dışişleri de açıklama yaptı biliyorsunuz. Kaygıyla takip ediyoruz süreç dedi. Sizden bir dinleyelim. Niye çatışıyorlar? Orada ne var? Nedir mesele? Evet, ana omurgasını YPG oluşturuyor. Şimdi YPG tarafının iddiası bazı Kürt, oradaki Arap aşiretlerinin uyuşturucu ticareti gibi, insan kaçırma gibi böyle gayri nizami, gayri hukuka, ya zaten orada hukuk düzeni yok da illegal işler yaptıklarını iddia edip oradaki bazı aşiretlere müdahalelerde bulundu. Bu müdahalelere karşılık olarak Arap aşiretleri de zaten mevcut bir etnik gerginlik var. Buna cevap ve yoğun çatışmalar yaşanıyor. Arap aşiretlerinin konsolide bir şekilde yani bir arada YPG'ye karşı bir direnç gösterdiğini görürüz. Bu aslında yani aslında o bölgelerde bak ciddi derecede Arap nüfusun sürülmesi ve bölgelerin Kürtleştirilmesi, PKK yanlıları tarafından yani YPG taraftarı Kürtlerin yerleştirilmesi, bir demografik yapıyla oynanması zaten yaşanıyordu. Yani zaten mevcut gerginlik görünürde illegal olaylara müdahale ediyoruz YPG. Ama arka planda güç mücadelesi. Arap aşiretleriyle YPG'nin yani PYD'nin PYD-YPG çizgisinin güç mücadelesi var. Türk sınırına yakın Türkiye'de işte Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmış. Kaygıyla izliyoruz. Ben de kaygıyla izliyorum. Bakacağız ne olacak. Teşekkür ederim hocam. Hocam Kaygıyla izlemiyorum. izliyorsunuz. İzliyorum yani. O Dışişleri tabii ki öyle açıklamaya var. Tabii ki. Hocam Arap aşiretlerinin 24... Normal izliyoruz biz. Eyvallah hocam. Arap aşiretlerinin 24 farklı köyü teröristlerden temizlediği bilgisine Tamam. sahibiz. Burada askeri güçleri, mühimmat güçleri, silah güçleri ne durumda tarafları? Yani o kadar hani bunlar zaten düzenli yapılar değil. Aşiretlerin kendi güçleri var. Eğer çatışma genişlerse Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale eder diye düşünüyorum. Çünkü orada YPG-PYD çizgisinin otoritesinin zayıflaması Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına uygun değil. Ama bu rahatsızlıklar, etnik rahatsızlıklar devam eder. Çünkü yerinden etmişsin adamları. Arap nüfusu yerinden etmiş. Yani orada o kadar Kürtlerin, PKK taraftarı Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgeler olmakla beraber o bölgeler homojen bir şekilde değil yani. Kürt nüfusu değil. Orada çok ciddi derecede Arap aşiretleri, Arap köyleri var. 1980'lerde Baba Esad'ın Kürt bölgelerinin Araplaştırma, aralarına Arap köylerini yerleştirme politikaları var. Yani çok ciddi derecede oradaki Kürt nüfusunun arasında Arap köyleri var 80'lerden beri. Hiç azınlıkta değil. Ama adamları yerinden ettiler. Hikaye bu. Teşekkür ederim hocam. Hocam bir de bölgedeki petrol kuyularının paylaşılması noktasında da ciddi bir Evet. rekabet, hizip söz konusu olduğunu gözlemliyoruz. Tabii rant. Petrol oranın gerçeği değil mi hocam hala? Ya arka planda rant. Ya bu tür mücadelelerin arkasında rant vardır yani. Para var. Ranttan para yani şey almak. Şimdi oradaki petrol bölgelerini PKK-PYD için çok yani ciddi bir gelir kaynağı. Bu geliri Arap aşiretleri de pay isteyince, başka konularda da pay isteyince, oradan vergi toplama vesaire faaliyetleri de var. Bunlar gerginlik.
para paylaşım kavgası da var ama temelde etnik çatışma daha fazla. Peki öngörünüz ne hocam? Bu mücadeleden kim galip ayrılabilir? Ben Amerika'nın müdahale edeceği kanaatindeyim. Yani yayılmaz çatışma. Yani örtülü görüşmelerle baskılar diye düşünüyorum. Ve benim görüşüm bu. Peki müdahale gelmezse o taraftaki sanırım PYD'nin askeri yapılanması, tırnak içerisinde söylüyorum tabii ki, biraz daha baskın gibi duruyor ama Araplar da boşaltmayı başardı köyleri. Biraz böyle garip bir mücadele var gibi duruyor. Belki Türkiye'de karışır. Belki karışabilir diyorsunuz. o zaman zor yani PYD-YPG'nin işi. Doğru. Bakın ya bence şu anda izleniyor yani. Bu arada içeriğimiz sık sık Türk yıldızlarının sesiyle, buradaki gösterilerle kesiliyor sesten dolayı ama hocamız her birine keyifle bakıyoruz. Evet, Bizi bakıyoruz gelmiyor zaten. yani bu bölünme hali. Hocam şimdi anlattık aslında bölgedeki çatışmanın kaynağını, bu çatışmaya neden olabilecek tüm elementleri konuşmaya Evet. çalıştık ama temelde takipçilerimiz için de bir bilgi havuzu oluşturuyorsun. YPG, PYD'nin PKK için rolü, terör için rolü durumu nedir? Bir dinlesek sizden. Şimdi bak, PKK Türkiye'de sözde Kürdistan'ı kurmak için kurulmuş bir terör örgütü. Tamam. Bunun Suriye'deki siyasi kolu PYD. PYD'nin askeri aparatı YPG. PYD-YPG. Bir de SDG denen Suriye Demokratik Güçleri var. Bu Amerikalıların kurduğu paravan bir yapı. Sanki DAEŞ'le savaşan bir koalisyon, bir Suriye halklarının organizasyonu havası yaratmaya çalışıyor da bu palavra. Bu YPG'nin ta kendisi. Bu Amerikalıların görünürdeki ne diyelim olayları Maske gibi bir şey. Maskelemek için, normalleştirmek için uydurduğu bir yapıdır bu. Teşekkür ederim hocam. Hocam bir de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı bölgede ciddi bir güce, aktifliğe sahip durumda. Tabii. Onu da sizden detaylarını dinlemek isteriz. Türkiye'nin orada askeri unsurları var. Gözetleme bölgeleri, üst bölgeleri var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sabit bir. İkincisi zaten Barış Pınarları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarıyla Afrin'de o bölgelerde zaten Türkiye'nin hem idari hem askeri kontrolü söz konusu. Dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere Zeytin Dalı harekatını icra etmeye başlıyoruz. Bu iki. Ya Milli İstihbarat Teşkilatı örtülü olarak orada ama çok etkin. Neden çok etkin? Bir sürü SİHA'larla suikast faaliyetleri yapılıyor. Bunlar senin alanı çok iyi kontrol ettiğin ve hakim olduğun anlamına gelir. Ve oradaki güç dengesinde bir taraf olmak çok önemli değil mi hocam? Tabii ki. Baskın bir taraf olma hali. Türkiye'nin güvenliği açısından Suriye'nin kuzeyinin kontrol... Evet, Türkiye'nin güvenliği açısından Suriye'nin kuzeyinin kontrolü hayati öneme sahiptir. Teşekkür Burada ederim. Türkiye'nin çok büyük çıkarı vardır. Bu çıkardan geri adım atamaz. Atmayacaktır da zaten. Hocam bu arada hep konuşuyoruz. Şu anda biz hep sıcak çalışma bölgelerinde İHA'ların varlığını, Evet. Türk teknolojisinin, savunma teknolojisinin geldiği noktayı konuşuyoruz. Burası güzel bir alan değil mi konuşmak üzere? Çok güzel. Yani ben ilgiye çok, yani gençlerin ilgisi çok güzel. Gerçekten çok memnun kaldım. Türkiye'nin bütün üniversitelerinin burada standları var, teknoloji ürünleri var. İrili, ufaklı. Bunlar kıymetli şeyler. Vatandaşın ilgisi de güzel. Bugün cumartesi, yarın daha da kalabalık. Sorunlu şey var arkadaş. Hadi hangisini gidelim? Sen bize söyle. Burası bizim Burayı bir anlat. tarım girişimleri yarışmamız. Bunlar şimdi gidelim konuş çocuklar. Tek kafeste yarışma. Hangisini? Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Bir de sıcak da yoğun değil mi hocam? O çok sıcak. Ben bir su içeyim. Afiyet olsun hocam. Sağ olun. Hocam teşekkür ederim. Orada ekmek istediğin bir şey var Rica mı? ederim. Nasıl? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Arap nüfusun sürülmesi ve bölgelerin Kürtleştirilmesi. Eğer çatışma genişlerse Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale eder diye düşünüyorum. Şimdi oradaki petrol bölgelerine PKK-PYD için çok yani ciddi bir gelir kaynağı. Bir koalisyon, bir Suriye halklarının organizasyonu havası yaratmaya çalışıyor da